çay su yerine geçmez. Akşam saat 9'dan sonra, 10'dan sonra çay tüketmemek lazım. Çayın faydalı kısmı ilk 45 dakikası. Siyah çayda bilinenin aksine kafein içeriği yeşil çaya göre daha fazla. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün ne soracaksın? Bugün ne soracağım? Konum geniş. Sabahları kahvaltımızın yanında olmazsa olmaz çay. Çay, evet. Çay içiyoruz, çay içmeyi seven bir ülkeyiz. Çayın Türkiye'deki tarihi, Türkiye'de günde ne kadar çay tüketildiğiyle bir başlayalım isterseniz. Aslında çayın bir tarih içerisine gitmek lazım. Bu aslında bir Çin imparatoruna dayanıyor. Çayın keşfi milattan önce 2700 yıllar olması lazım. Bu 2700 yıllarda bu Çin imparatoru sıcak su içerken bu sıcak suyun içerisine düşen çay yapraklarını hani aromasıyla olan bu suyu içtiğinde aslında yaprak düşüyor içine sadece ve bunu beğeniyor. Yani bu aromayı beğeniyor ve bunu işlemeye karar veriyor. İşlemeden kastımız kurutulması. Kurutulup çay yapılıyor. Çin zaten bitki çaylarının çok yoğun bir şekilde tüketildiği bir yer. Hani bunun da çayı yapılsın diyor. Bu bitki çayı oksitlenmemiş olarak tüketildiğinde buna adı yeşil çay oluyor. Oksitlenmiş olarak tüketilince buna adı siyah çay oluyor. Aslında yeşil çay ve siyah çay ikisi aynı bitkiden üretiliyor. Camellia sinensis diye bir bitki. Aslında bitkisi aynı. Ama buna hava değince kararıyor zamanla ve çay siyahlaşıyor. Ama kararmadan bunu işlerseniz bu yeşil çay olarak kalıyor. Yeşil çay ile siyah çayın aslında birbirinden çok ciddi farkları yok ama bazı ufak tefek farkları var. Ülkemize ise 1500'lü yıllarda, 1600 yıllarda giriyor. Aslında önce Portekizliler çayı Çin'e yaptıkları seferler, yaptıkları ticaretler sonrasında çayı ülkeleriyle tanıştırıyorlar. Ama ilk defa bu çayın ticaretini yapan İngiltere. Sonrasında da tabii ki İngiltere'nin çayı Avrupa'ya getirmesiyle beraber Osmanlı tanışıyor. Yani çay bu topraklarda, yani ta böyle binli yıllardan Osmanlı'nın başlarındaki zamanlardan beri tüketilen bir içecek değil. Sonradan hayatımıza dahil oldu. Evet, yani yapılan kazılarda da Çin'de de aslında çayın çok yaygın bir şekilde tüketilmediği ilk çay depolarının milattan sonra 200-400 yıllarında ortaya çıktığı görülüyor. Yani çay böyle çok eskiden ve bildiğimiz bir içecek değil aslında. Sonradan hayatımıza girmiş faydalı bir içecek. Ülkemizde yanlış hatırlamıyorsam günde kişi başına 3 bardak çay tüketiyoruz. Yani günde 240 milyon bardak çay tüketiyoruz. Dünyada toplam çay tüketiminde 3. sıradayız. Toplam çay tüketiminde. Kişi başı çay ortalamasında ise dünyada 1. sıradayız. Bizi 2. sırada günde 2 bardak ile 2,2 bardak ile İngiltere, sonra İrlanda takip ediyor. Yani çay tüketiminde açık ara dünyada lideriz diyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye çok ciddi bir şekilde çay üretiyor. Dünyada 3. sırada çay üretim kapasitesinde. Ama Türkiye çayı çok az bir kısmını ihraç ediyor. Çünkü üretimi çayların büyük bir kısmını tüketiyoruz. Evet. Yani çok büyük bir çay üreticisiyiz ve çok büyük bir çay tüketicisiyiz. İyi ki de öyleyiz. Yani bayağı tarihsel, farklı bir giriş yaptık diğer videolarımızdan. Ben birazcık daha yine bizim konuştuğumuz tarza girip siyah çayın faydaları neler? Biz siyah çay içiyoruz, faydalı mı? İyi ki içiyoruz dedim. Çünkü siyah çay ciddi bir şekilde polifenol içeriğiyle antikanser özelliği var. Yani bilinen çay tüketilmekle riski azalan kanser türü sayısı 7-8 tane. Sadece çay tüketmekle bu riski azaltabiliyoruz. Çayın kalp damar sağlığı üzerine çok ciddi faydaları var. Günde sadece 1 bardak çay içmek kalp krizi kaynaklı ölüm riskini %4 azaltıyor. Sadece 1 bardak çay içmek. Çay kötü huylu LDL kolesterolü ve kan yağlarından diğer olan trigliseridi ciddi bir şekilde düşürüyor. Çay pankreası koruyor. İnme, felç ve Alzheimer riskini azaltıyor. Yani bu kadar faydalı başka bir içecek var mıdır? Soru işareti. Aynı zamanda çayın uyarıcı içeriği de var. Tam onu soracaktım. Uyarıcı etkisi var mı diye. Uyarıcı etkisi var. İçerisindeki 2 bileşikten geliyor bu. Bu kafein ve teanin içeriklerinden geliyor. Siyah çayda bilinenin aksine kafein içeriği yeşil çaya göre daha fazla. Yeşil çayda ise teanin içeriği daha fazla. Aslında ikisinde de var ama siyah çayında, yeşil çayında farklı bileşikler ile uyarıcı özellikleri var ve çok iyi bir zindelik sağlıyor. Bu bizim için faydalı. Neden faydalı? Hem metabolik sağlığımızı koruyor, hem damar sağlığımızı koruyor. Yani diyabetten koruyor. Ciddi bir şekilde kan şekeri yükselmesinin önüne geçiyor. Ama bazı handikaplar da yok değil. Onu da yine ilerideki sorularda sorarsın herhalde. Çayda antioksidan var mıdır? Çay antioksidan Kesinlikle mıdır? vardır. Polifenolik bileşikler açısından yani doğadaki en zengin antioksidan içeceklerden bir tanesidir. Dedim ya, iyi ki çay tüketiyoruz. Ama yani
günde sürekli olarak çay tüketilmez. Ama işte burada bizi Evet. böldünüz. Çünkü bizim halkımız biliyorsunuz çay içmeyi çok sever. Bir çaydanlığı yanına alıp bitirenler de var. Burada işte annem, anneannem böyle bir çaycılardır. Bunu önceki videolarda da konuşmuştuk. Ve özellikle de yine sosyal medyada da görüyoruz. Çay içmeyi çok seviyoruz. İşte sizin dediğiniz hep bir bardak olsun, az olsun. Çayda biraz daha serbestiz. Neden bunu söylüyorum? Gün içerisinde yapılan çalışmalar 6-8 bardağa kadar faydasının devam ettiğini gösteriyor. Ama çay su yerine geçmez. Bir de çayın şöyle bir handikapı var. Çay diüretik dediğimiz idrar atıcı özelliğe sahiptir. Yani biz fazla çay içtikçe aslında fazla su atarız vücuttan. Yani çayı suyla desteklemek lazım. Bir yandan çay içip bir yandan su içmeyi kastetmiyorum. Masamızda sürekli duracak bir içecek varsa o da su olmalı. Çay ara ara tüketilen bir şey olmalı. Ara ara getirilip içilen bir şey olmalı. Tamam, çok faydalı olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Çayın faydalı kısmı ilk 45 dakikası. Yani iş yerlerinde yapılır. Semaverle ya da İşte büyük demliklerle yapılır, sürekli gidilip gelinip içilir bunlar. Bu önemli yani. Tabii. Çay demlendikten sonra 45 dakika içinde içilmeli mi diyorsunuz? Polifenoller çok hassas bileşiklerdir. Havaya, ışığa, ısıya, yani bunlar zamanla kaybolurlar. İlk 45 dakikadan sonra bu fenolik bileşiklerin faydası ciddi bir şekilde azalıyor. Yani bizim için taze çay sağlıklı çaydır diyebilirim. Az önce tam söylüyordunuz, böldüm. Günde ne kadar çay içelim? Bir bardak diyordunuz. Gün içerisinde bir bardak ile, bakın sadece bir bardak çay içmek ile kalp krizi kaynaklı ölüm riski %4, diyabet hastalığı riski %3 azalıyor. Yani ben çok çay içeceğim, hiç diyabet olmayacağım diye bir şey de yok. Bu faydası 6 ile 8 bardağa kadar devam ediyor, sonra plato çiziyor. Artık faydası kalmıyor. Çayın bir zararı da şurada ortaya çıkıyor. Çay içerisindeki bazı maddeler ile vücudumuzdaki kalsiyumu ve demiri bağlar. Herkes çayın demiri bağladığını, demir eksikliği yaparak kansızlığa neden olduğunu söyler. Ama aslında kalsiyumu da bağlar. Yani fazla çay tüketimi vücudumuzda bir kalsiyum problemine neden olabilir. Yine demir emilimini azaltabilir ve demir eksikliği, anemisi dediğimiz kansızlık durumuna neden olabilir. Ama açık konuşmak gerekirse ben bir erkek hastada sadece çay tükettiği için demir eksikliği, anemisi dediğim kansızlığa hiç rastlamadım. Bu daha çok kadınlarda ortaya çıkıyor. Çünkü kadınlar adet görüyor. Özellikle 20-50 yaş arası kadınlar hani adet çağında çay tüketiminde fazla olunca demir eksikliği gelişebiliyor. Çünkü zaten vücut hani bu kan kaybını demir ile, feritin ile tamamlamaya çalışıyor. Bir de biz yemeklerdeki bu demiri bağlayamazsak, vücudumuza ememezsek demir eksikliği ileri boyutlara geçebiliyor. Yani kansızlığı olan bir kadın değilse çayı rahatlıkla tüketebilir diyebiliriz. Ama dediğim gibi 6-8 bardağın üzerine geçmemek lazım. Buna dikkat edelim. Özellikle izleyenler çaydanlığı yanından ayırmayanlar bence dikkat etsin. Bir de yine çayın içinde kafein de var dedik. Bu zihin açıklığı yapar diyebilir miyiz çay? Kesinlikle zihin açıklığı yapar. Sorun çözme kabiliyetini arttırır. Ama fazla tüketimi reflü tarzı şikayetlerden neden olabilir. Ya ben kafeini fazla alacağım, ben çok daha zinde olacağım değil. Fazla kafein alımı anksiyete bozukluğu, panik bozukluk gibi şikayetleri tetikleyebilir. Bir de bağımlılık yapabilir. Yani çayın bağımlılık yapma ihtimali düşüktür ama duymuşsunuzdur. İşte çay içmeden başım ağrıdı. Yani bu aslında bir kafein çekilme sendromu. Ve bu 8 ila 10 gün kadar devam edebiliyor. Yani yoğun çay içen birisi tamamen çayı bir anda keserse 8 ila 10 gün arasında baş ağrısı çıkar diyebiliriz. Sonrasında vücut bu eksik olan kafeini yeterli, yani buna tolerans gösterecektir. Ve bir şekilde bu kafein eksikliğine de alışacaktır. Ama şunu da söylemem lazım, vücudu en iyi uyaran içeceklerden bir tanesi de sudur. Gün içerisinde 2,5 litrenin üzerinde su tüketimi ciddi bir şekilde zindelik sağlar. Yani çay olsun, kahve olsun, bunlar bizim mutlak böyle olmazsa olmazımız değil. Bizim olmazsa olmaz tek içeceğimiz su. Bunlar keyfe kadar içilebilir. Faydası var. Evet, tüketimi ciddi bir şekilde faydalı. Ama buna bağımlı olmamak lazım. Bir de akşam tüketmemek lazım fazla miktarda. İşte bu da bizim yine en çok sevdiğimiz şey. Akşam işten gidiyoruz, yorgunuz. Hadi bir çay demleyelim. Hadi yemekten sonra bir çay demleyelim. Yemekten özellikle sonrasında bir yarım saat 45 dakika ara vermek lazım. Çünkü demir ve kalsiyumu bağlayabiliyor. Akşam saat 9'dan sonra, 10'dan sonra çay tüketmemek lazım. Çünkü uyarıcı etkisi var ve uykuyu kaçırabiliyor. Ve uyku kalitesini azaltıyor. Uykuya daldığınızı sanarsınız ama uykudan bir anda uyanırsınız. Bir de fazla çay tüketimi, idrar çökücü etkisi olduğu için gece sık sık sizi tuvalete gitmenize neden olabilir. Bu da yine uyku kalitesini azaltabilir. Bayağı yanlış yaptım, her şeyi öğrendim şu an çayı. Çay faydalı. Tüketme dediğiniz, tüm şekillerinde tüketiyorum çayı. Ama işte rutine bırakınca böyle oluyor. Evet. İşten geldim, yorgunum, çay içeyim. Çayı koyduk. Ondan sonra Yemek yedik o sırada. işte yemeği yedik. Ondan sonra televizyonu açtık. Televizyon eşliğinde 11.30'a kadar film izledik. O arada çayımızı içtik. 12'de yatağa girdik. Hoba. Hem uyku neden gelmiyor? Gelmez ki.
Vücudu bir hazırlamak lazım. O uyku öncesi uyarıcıları azaltmak lazım. Özellikle yeşil çayın uyarıcı etkisi biraz fazla. Özellikle akşamları yeşil çay tüketmemek lazım. Yeşil çaya da geleceğim hocam. Öncesinde yine siyah çay için kalp dostu mudur, kalp hastalıklarından korur mu? Bununla ilgili ne dersiniz? Ciddi bir şekilde korur. Bizi diyabetten koruyan her şey kalp hastalıklarından korur. LDL'yi düşürür, HDL dediğimiz iyi kolesterolü arttırır. Bunlar çayı kalp dostu yapar diyebiliriz. Ayrıca içerisindeki polifenollerle ciddi bir şekilde antioksidandır ve anti kanser özelliği vardır diyebiliriz. Bu şeker hastaları için bir sorun mudur siyah çay tüketimi? Asla değildir. Değil. Şeker hastaları siyah çay tüketebilir ama yine orada bir handikap karşımıza çıktı. Yani ben hani öyle yapmadığım için bir sorun olmadığını düşündüm ama çayı biz ciddi bir şekilde şekerli tüketiyoruz. Evet. Yani Evet. gün içerisinde 6 bardak 8 bardak tüketen birisi günlük tüm şeker hakkını çaydan almış oluyor. Ve fazla şeker tüketimi şeker hastalığı riskine, yani şeker hastalığını davetiye çıkarıyor. O yüzden çay konusunda şekersiz içmek daha doğrusu. Geçen bir araştırma yapmıştım. Günlük 8 bardak çay içen birisi hiç şeker atmazsa sadece kalori kaybından senede 2 kilo verebiliyor. Hadi ya. Ve şeker hastalığı da bu işin cabası. Yani şekeri bırakmaktaki amacımız kilo olmamalı. Kilo değil asıl problem, şeker hastalığı. O zaman şekersiz çay içmeliyiz. Yani tabii çayı şekersiz içmek daha faydalı. Kahve ile ilgili şöyle bir yapılmış çalışma vardı. Günde hani içtiği kahveye bir tane şeker atan, 2 gramlık şeker atarsanız kahvenin faydası azalsa bile devam ediyor. Çay için bunu söyleyemiyorum. Elimizde böyle bir çalışma yok. Yani çaya bir şeker atanlar ile hiç çay içmeyenler arasında yapılmış bir çalışma yok. Yani ben yine de şu anda hiç şeker atılmamasını tavsiye edebilirim. Çünkü şeker hastalığını davetiye çıkarıyor. Bu şeker bağımlılığımızdan, bu tatlı bağımlılığımızdan kurtulmamız lazım. Bir de çayı tatlıyla tüketenler var. O başlı başına bir problem. Yani çay doğal olarak, şekersiz olarak tüketildiğinde güzeldir. Bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Hani hocam şekeri bıraktım, yani hiç tadını alamıyorum. En başta acı gelecektir. O çayın içerisindeki doğal tadı alamayabilirsiniz. Yani burada 2 yol var. Ya şekeri kademeli olarak azaltmalı ki bu benim çok tavsiye ettiğim bir yol değil. Çünkü kademeli olarak azaltanlar sonradan kademeli olarak arttırıyorlar. Böyle bir handikap var. 21 gün kuralı var. 21 gün boyunca çayı şekersiz içerseniz 22. gün artık şeker aramayacaksınız. Çayı açık da içebiliriz. Burada demli çay ve açık çayın da çay tadında bir fark Kimisi oluyor. demli çaydan daha iyi bir tat aldığını söylüyor. Ya ama burada çaya ara vermemesi lazım. Hani şeker atmıyorum, canım da çay çekmiyor. Devam edin. Çay içmeye devam edin. O an bir tat almayabilirsiniz. O an ağzınıza acı bir tat geliyor olabilir. Şeker olmadığı için canınız o an çok çay çekmiyor olabilir. Siz çay içmeye devam edin. 21. günde, 22. günde çok daha güzel bir tat almaya başlayacaksınız. Bir de siyah çaya alternatif, özellikle diyet yapanlara da önerilen yeşil çaylar var. Yeşil çay için ne söylersiniz? Siyah çay, yeşil çay bence birbirinin alternatif olmamalı. İkisi de sonuçta aynı bitki. Ama ben yeşil çayı daha önceliyorum. Neden bunu söylüyorum? Kalp üzerine gerçekten daha faydalı. LDL kolesterol düşürücü etkisi daha fazla, trigliserit düşürücü etkisi daha fazla ve iki çayın da yine karaciğerle ilgili yağlanma riskini ciddi bir şekilde azaltıyor. Ama sağlıklı yaşam bir bütündür. Yani ben sadece yeşil çay içeceğim ve çok yeşil çay içeceğim, karaciğerimi yağlamaktan koruyacağım derseniz ritim bozukluğuna girersiniz. Çok fazla çarpıntınız olur ve bir daha yeşil çay içmek istemezsiniz. Hayat bir dengedir. Yani karbonhidrat tüketimini de burada minimize ederseniz, azaltırsanız, şekeri azaltırsanız, üzerine yeşil çayı eklerseniz, gün içerisinde çok sık atıştırmalık tüketmezseniz sağlık böyle gelir. Hocam bir de meyve çayları var. Bu çayların karışık satıldığı siz de görüyorsunuzdur işte. Ya da böyle papatya çayı rahatlatır, ıhlamur boğaza iyi gelir gibi ürünlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani burada şöyle bir handikap var. Eskiden çok sık vardı plastik poşet çayları. Eğer bunların üretildiği materyal abaka ağacının lifleri ise bu bizim için problem değil. Yani poşet çaylar eğer ki ağaç liflerinden üretiliyorsa bizim için bu bir problem değildir, sağlıklıdır diyebiliriz. Ama meyve çayının fazla miktarda tüketimi de yine meyveden suya geçen şeker yüzünden sıkıntı olabilir. Yani çok fazla meyve çayı tüketmemek lazım. Meyveyi doğal olarak yemek lazım. Ama ıhlamur, papatya, rezene, ada çayı bunlar çok sağlıklı çaylar. Burada biraz konumlamaya dikkat etmek lazım. Mesela yeşil çay akşamları tüketilmez. Yeşil çayın uyarıcı etkisi vardır. Akşamları papatya çayı olabilir. Rezene çayı olabilir. Yeşil çay biraz daha gündüzün çayıdır. Yani vücudu biraz daha aktivasyona hazırlayan bir çaydır. Akşamları çok fazla siyah çay tüketilmez. Yani çaylar gerçekten muazzam derecede etkili ilaçlardır.
Her çayın ayrı ayrı faydası vardır. Ihlamur da yine gerçekten üst solunum enfeksiyonlarına ciddi bir şekilde etkilidir. Boğazımızı yumuşatır, vücudun bağışıklık sistemini destekler. Adaçayı çayı da benzer şekilde, kuşburnu da benzer şekilde. Pasifloralı çaylar mesela doğal bir bitkidir. Vücudu rahatlatır, uykuya hazırlar, tüketilebilir. Ama dediğim gibi böyle tamamen her şeyin bağımlısı olmamak lazım. Bunları kararında bırakmak lazım. Akşam çok geç saatlerde çay tüketmemek, siyah çay tüketmemek lazım. Biraz daha vücudu uykuya hazırlayan bitkisel çaylar tüketebiliriz. Hocam bir de çay tüketirken içine tereyağı ekleyenler olabiliyor. Siz bunlarla ilgili ne söylersiniz? Tereyağını ayrıca yemeyi tercih ederim. Yani kahvenin içerisinde Hindistan cevizi yağı olabilir. Güzel bir tat verir. Bu olabilir. Ama çay benim kırmızı çizgimdir. Açık söyleyeyim. Ben çayı severim. İçerim de. Kahveyi de severim ama kahveyi biraz daha sınırlı tutmak isterim. Çünkü kahvenin uyarıcı etkisi çok daha fazla. Kahve çok daha fazla minerallerin emilimini azaltabiliyor. Ama çay biraz daha yumuşak bir içecek. Gün içerisinde ben de yine sık sık tüketiyorum. Akşamları olabildiğince az tüketmeye çalışıyorum. Çayıma dokundurmam diyor. Biz de mutlu olduk çaya dokundurtmadığınız için. Genelde sizinle böyle ters düştüğümüz oluyor. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Teşekkür ederim. Hocam bu kısımda takipçilerimizin merak ettiklerini soruyorum. İlk sorum hem çay hem de kahveyi çok fazla tüketiyorum. Zararlı mı? Tabii ki zararlı. Fazla kafein tüketimi kafein bağımlılığı neden olabilir. Kalp hızını arttırabilir, çarpıntıya neden olabilir. Nadiren de olsa ritim bozukluğu yapabilir. Çay olsun, kahve olsun her zaman için en üst miktarda tüketim en sağlıklı tüketim değildir. Kahve günde 2 bardakla, çay da en fazla 6-7 bardakla sınırlandırılmalıdır. Hocam bir de peynir çeşitlerinde böyle eritme peynir, toz peyniri gibi ürünler oluyor. Bunlar zararlı mı? Bunlar gerçek bir peynir değil, laboratuvar ortamında emülsifiye edici tuzlar kullanarak eski süt ürünlerinin işlenmesiyle ortaya çıkarılan yeni ürünlerdir. Bunlar gerçek mayalanmış bir peynir değildir. Bunlardan uzak durulmalıdır. Son olarak şekersiz kola, diyet içecek gibi ürünler tüketiyorum. Bunların zararı nedir? İçerinde şeker yoksa muhtemelen aspartam, asesulfam K, sukraloz ya da sorbitol gibi tatlandırıcılar bulunur. Şeker yoksa tatlandırıcı masum değildir. Her türlü tatlandırıcı metabolik sendrom, insülin direnci ve diyabet riski taşır. Bu tür tatlandırıcı maddelerden de uzak durmalıyız. Teşekkür ederim. Çay su yerine geçmez. Akşam saat 9'dan sonra, 10'dan sonra çay tüketmemek lazım. Çayın faydalı kısmı ilk 45 dakikası. Siyah çayda bilinenin aksine kafein içeriği yeşil çaya göre daha fazla.